Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 pakette kuru maya ekleyerek karıştıralım. Bir miktar un ilavesi yaparak karışımı pürüzsüz olana kadar karıştıralım. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2,5 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Azar azar un ilavesi yaparak orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Bardak ölçüsü 250 mg'dır. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmaya dikkat edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Yoğurduğumuz hamurun üzerine 60 gram yumuşak tereyağı ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. Bir miktar un ilavesi yapabiliriz bu aşamadan sonra tekrardan. Yoğurduğumuz kaba tekrardan alalım. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim ve tekrardan yoğuralım. Üzerini örterek mayalanmaya bırakalım daha sonra hamurumuzu. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hamurum kabardı. Hamurun havasını alarak tekrardan yoğuralım. İki bezeye keselim. Daha rahat bir şekil verebiliriz. Hamuru toparlayarak küçük bezeler halinde keserek yuvarlayalım. Evet, tüm bezeleri elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, yuvarladığım hamurları elinizle hafif bastırarak açın. Bir fırın kağıdının üzerine alalım bezeleri. Orta kısmına bir kapak yardımıyla bastıralım ve kenarlarına altı eşit parça olacak şekilde bir bıçak yardımıyla keselim. Kestiğimiz parçaları birleştirerek yaprak şekli verelim. Evet, papatya şeklinde oluyor. Diğerleri de aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. Böyle bir kavanozunuz yoksa sadece küçük kapaklar da kullanabilirsiniz orta kısmına şekil verebilmek için. Mutlaka altına fırın kağıdı kullanın. Daha sonra pişirme aşamasında küçük kareler halinde keserek pişireceğiz.
Ve son pişilerimi de şekil vermeye devam ediyorum. Daha sonra tezgah üzerinde yaklaşık 5-6 dakika kendi halinde mayalanmayı bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Papatya şekli aldı kabardıkça. Yakından da göstermek istiyorum. Kenarlarında açılma olduğu için tekrardan elimle bastırıyorum pişirmeden önce. Evet, artık pişmeye hazır. Uygun bir tavaya bolca yağ alıyorum ve ıslatıyorum. Isınmış yağ fırın kağıdıyla birlikte pişilerimi atarak pişirmeye bırakıyorum. Pişirirken üzerine bir kaşık yardımıyla üzerlerine mutlaka yağ döküyorum. Ve altındaki kağıdı alarak pişirmeye devam ediyorum. Orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Birden harlı ateşte pişirip yakmayın. Evet, orta kısımlarına da mutlaka yağ dökerek pişirmenizi tavsiye ederim. Evet, pişen pişilerimin fazla yağını süzerek servis tabağına alıyorum. Kalanları da aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Kabarırken de şekillerinde hiçbir bozulma olmuyor. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten çok güzel bir pişi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltılarınızda çok güzel bir lezzet olur. Orta kısımlarına dilerseniz eritilmiş çikolata veya reçel, marmelat veya zeytin veya peynirle de ikram edebilirsiniz. Ben sade olarak ikram ettim. Sizlere fikir olması için dilediğiniz şekilde ikram edebilirsiniz. Evet, tüm pişilerimi pişirdim. Bir tanesini bölerek işini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Pamuk gibi, içi yumuşacık, dışı çıtır oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.